Merhaba arkadaşlar, Hisse.Nokta YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bir cazip hisseler, ucuz hisseler videosu ile tekrar karşınızdayım. Ucuz hisseler stratejimizi şöyle kısaca hatırlatmak gerekirse haftalık grafikte çalışıyoruz arkadaşlar. Williams yüzde aralığı indikatörünü kullanıyoruz. Williams yüzde aralığı indikatörü eksi 90 seviyesinin altında kaldığı haftalarda ve düşüş mumuyla kapattığı haftalarda bütçemizden eşit miktarda ayırdığımız tutarla alımlarımızı, toplamalarımızı yapıyoruz arkadaşlar. Sonrasında eksi 90 seviyesinin üzerine attıktan sonra herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Eksi 10 seviyesinin üzerine çıkmasını bekliyoruz. Bakın burada çıktığı gibi. Bu eksi 10 seviyesinin üzerine çıktıktan sonra uyumsuzluklar arıyoruz arkadaşlar. Uyumsuzluklardan kastım şu. Bakın şurada fiyat bir sonraki haftaya yukarı doğru devam ederken Williams indikatörü yönünü aşağı çevirmiş. Burada uyumsuzluk olduğunu görüyoruz ve elimizdekilerin yarısını satıyoruz. Her uyumsuzlukta, daha doğrusu eksi 10 seviyesinin üzerindeki her uyumsuzlukta elimizdekilerin yarısını satıyoruz arkadaşlar. Daha sonra fiyatımız eksi 40 seviyesinin de altında kapattığı haftada, şöyle yatay bir çizgi çekelim. Eksi 40 seviyesinin altında kapattığı haftada elimizdekilerin tamamını satıyoruz arkadaşlar. Tekrar eksi 90 seviyesinin altına geldiği zaman tekrardan toplamaya başlayabiliriz. Bu stratejide kullandığımız indikatörün ayarlamalarını anlattığım ve daha fazla örnekler gösterdiğim videonun kartını şuraya yukarı bırakıyorum. Oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu strateji videolarımızı çekmeye 16 Ekim haftasında başladık. 16 Ekim haftasından itibaren birçok hisse bu stratejiye uygun hale geldi. Şu an tek tek bu hisselerin son durumlarına bir bakıyor olacağız. Alım yaptığımız seviyeleri biliyorsunuz şu şekilde yeşil okla belirledik. Şimdi tek tek hangisinde alım yapacağız, hangisini satacağız, hepsine tek tek bakacağız arkadaşlar. Başlamadan önce burada anlatılanların yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatmak isterim. Tamamen eğitim amaçlıdır. Ayrıca şunu da hatırlatmak isterim ki buradaki hisselerin hiçbirisinin mali tabloları analizini yapmadım arkadaşlar. Sadece bu stratejiye uygun hale geldiği için bu tabloda arkadaşlar bu hisseler. Dolayısıyla alım yapmayı düşündüğünüz bu hisselerden herhangi birisi varsa mutlaka mali tablolarını da bir incelemenizi öneririm arkadaşlar. Şimdi Sasa hissesiyle başlayalım. Sasa hissesini ilk alımımızı 16 Ekim haftasında yaptık. Sonrasında şurada eksi 10 seviyesinin üzerine çok hafif attı. Ve akabinde geçtiğimiz hafta ve ondan önceki hafta ciddi düşüşler geldi. Şu anda eksi 40 seviyesinin de altında kapatmış gözüküyor. Dolayısıyla stratejimize göre bu hisseden çıkma vakti geldi arkadaşlar. 41.30 seviyesinden almışız. Şu anki çıkış seviyemiz 42.44. Geçtiğimiz haftaki yaşanan kap haberlerindeki ciddi düşüşler gelmesine rağmen hala da kârdayız arkadaşlar bu hissede. Şurada 42 seviyesinde bir desteği var. İsteyen arkadaşlar bu desteğin aşağı yönlü kırılmasını bekleyebilirler. Ama ben stratejimizin kurallarını uygulayıp hissemizi listemizden çıkarıyorum arkadaşlar. Çünkü eksi 40 seviyesinin altına düştü. Tekrardan eksi 90 seviyesinin altına düştüğü zaman tekrar listemize ekleyebiliriz. Şimdi EKGO hissesine geçiyorum. EKGO hissesini daha önce 3 defa alım yaptık arkadaşlar. Arkasından yükseliş geldi. Şu an daha eksi 10 seviyesinin üzerine atmadığı için herhangi bir şey yapmıyoruz arkadaşlar. Bakın alım yaptığımız seviyelerden şu anki seviyesine baktığımızda %11 civarında bir karlılık durumundayız EKGO hissesinde. Hektaş'a geçiyorum. Hektaş'ta da alım yapmıyoruz. Eksi 90 seviyesinin üzerinde seyrediyor. Şu daha önce 3 defa alımını yaptık. Bu haftada yükselişle kapattı. Hareketin devamını bekleyebiliriz. Eksi 10 seviyesinin üzerine attıktan sonra dediğim gibi uyumsuzluklar arayacağız. Ve her uyumsuzlukta elimizdekilerin yarısını satacağız arkadaşlar. Tekrar eksi 40 seviyesinin altında düştüğü haftada ise elimizdekilerin tamamını satıyor olacağız. Aksuya hissesine geçiyorum. Aksuya hissesinde de herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Fiyat geçtiğimiz haftaya göre düşüşle kapatmasına rağmen Williams indikatörümüz yönünü yukarı çevirmiş durumda. Daha doğrusu bakın şu tarihten itibaren 13 Kasım haftasından itibaren arka arkaya 4 hafta boyunca Williams yüzde aralığı indikatörü yukarı doğru gidiyor. Yani bu hissede yükselişin gelmesi yakındır diye düşünüyorum arkadaşlar. Pegasus hissesine geçiyorum. Pegasus hissesinde de ilk alımımızı 16 Ekim haftasında yaptık. Daha sonrasında bir daha eksi 90 seviyesinin altına atmadığı için herhangi bir ekleme yapmadık arkadaşlar.
Şu anda herhangi bir ekleme yapmamıza da gerek yok. Türk Hava Yolları'na geçiyorum. Türk Hava Yolları'nda da ilk alımımızı 16 Ekim haftasında yaptık arkadaşlar. Daha sonrasında güzel bir yükselişle eksi 10 seviyesinin üzerine attı. Şu anda da eksi 40 seviyesinde değil. Şu an henüz eksi 24.15 seviyesinde. Dolayısıyla elimizdekileri tutmaya devam ediyoruz stratejimize göre. Bakın alım yaptığımız noktadan şu anki seviyeye %22'lik bir karlılık içerisindeyiz Türk Hava Yolları'nda. Garanti Bankası'na bakalım. Garanti Bankası'nda da ilk alımımızı 16 Ekim haftasında yaptık. Gayet güzel bir yükseliş geldi. Şu anda eksi 10.73 seviyesinde, eksi 40 seviyesinin altına düşmediği için herhangi bir satış yapmıyoruz. Ekleme de yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Alım yaptığımız seviyeden şu anki seviyeye baktığımızda %38'lik bir karlılık içerisindeyiz Garanti Bankası'nda. Ereğli hissesine geçiyorum. Ereğli hissesinde de ilk alımımızı 16 Ekim haftasında yaptık. Daha sonrasında bir daha eksi 90 seviyesinin altına düşmedi. Bu hafta da yükselişle kapattı. Şöyle alım yaptığımız seviyeden şu anki seviyeye baktığımızda %10.16'lık bir karlılık içerisindeyiz. Ereğli hissemizde herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Eksi 10 seviyesinin üzerine atmasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Toaso hissesine geçiyorum. Toaso hissesinde daha önce 4 defa alım yaptık. Bu hafta tekrardan eksi 90 seviyesinin üzerine attığı için ve aynı zamanda yükseliş de var, gayet iyi. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz arkadaşlar. Astor hissesine geçiyorum. Astor hissesinde daha önce 2 defa alım yaptık arkadaşlar. Bu hafta itibariyle tekrardan eksi 90 seviyesinin altına düştüğü için bütçemizden ayırdığımız eşit tutarda tekrardan bir ekleme yapıyoruz arkadaşlar. Bakın şu anda 95.75'te bir desteğinin olduğunu görüyoruz. Buralardan belki destek alıp yönünü yukarı çevirebilir. Kırılsa bile 80.10 seviyesinde bir desteğimiz var. Buralara kadar gevşeyip belki buralardan yönünü yukarı çevirir. Birlikte takip ediyor olacağız arkadaşlar. Bakın daha önce eksi 90 seviyesinin altında Mayıs ayında bir hafta kapatmış ve akabinde gayet güzel bir yükseliş gelmiş arkadaşlar. Şöyle baktığımızda %265'lik bir yükseliş gelmiş. Eksi 90 seviyesinin üzerine tekrardan attıktan sonra tekrardan bir yükseliş gelmesini beklerim arkadaşlar. Sahol hissesine bakalım. Sahol hissesinde de 16 Ekim haftasında ilk alımımızı yaptık. Şu anda da eksi 10 seviyesinin üzerinde, herhangi bir uyumsuzluk yok. Gayet iyi ilerliyor. Şöyle alım yaptığımız seviyeden şu anki seviyeye baktığımızda %25'lik bir karlılık içerisindeyiz Sahol hissesinde arkadaşlar. Şimdi Turkcell'e geçiyorum. Turkcell'de de 16 Ekim haftasında alım yaptık. Daha sonrasında da eksi 10 seviyesinin üzerine atmadan yönünü aşağı çevirdi. Şu anda eksi 27 seviyesinde, eksi 40 seviyesinin altında kapanış yapmadığı için elimizdekileri satmıyoruz arkadaşlar. Bekliyoruz. Alım yaptığımız tarihten şu anki seviyeye %15'lik bir karlılık içerisinde Turkcell hissesi. Bir diğer hissemiz İskenderun Demir. İskenderun Demir hissesinde ilk alımımızı 16 Ekim haftasında, bir sonraki alımımızda 4 Aralık haftasında yaptık arkadaşlar. Şu anda aldığımız seviyelerin üzerinde seyrediyor. Herhangi bir ekleme yapmamız gerekmiyor. Eksi 90 seviyesinin de üzerinde. Bekleyeceğiz arkadaşlar. Coca-Cola hissesine geçiyorum. Burada da 16 Ekim haftasında ilk alımımızı yaptık. Sonrasında güzel bir yükseliş geldi. Şu an eksi 14 seviyesinde bildiğimiz indikatörümüz. Herhangi bir şey yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. İlk alım yaptığımız tarihten şu yana %35'lik bir yükseliş geldi arkadaşlar. Gayet iyi. Kozal listesine geçiyorum. Kozal listesinde daha önce 4 defa alım yaptık. Şu anda eksi 90 seviyesinin üzerinde olduğu için herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Fiyatımız düşmüş olmasına rağmen. Bakın fiyat düşerken Williams indikatörü yönünü yukarı çevirmiş. Ben birkaç hafta içerisinde yükselişe başlayabileceğini düşünüyorum arkadaşlar Kozal hissesinin. Bakalım, yani başlamazsa da eksi 90 seviyesinin altına tekrar düşerse ayırdığımız eşit miktarda eklemelerimizi yaparız arkadaşlar. Bakın daha önce Mayıs ayında eksi 90 seviyesinin altında seyrettikten sonra şöyle güzel bir yükseliş gelmiş hissede. %91'lik. Gayet iyi arkadaşlar. Şimdi Türk Telekom hissesine geçiyorum. Türk Telekom hissesinde de 16 Ekim haftasında ilk alımımızı yaptık. Daha sonrasında da şöyle geçtiğimiz haftada bir uyumsuzluk vardı. Elimizdekilerin yarısını sattık arkadaşlar.
Bakın fiyat yükselirken Williams yönünü aşağı çevirmişti. Dolayısıyla elimizdekilerin yarısını sattık ve arkasından bu hafta düşüş geldi Türk Telekom hissesinde. Şu an eksi 24 seviyesinde, eksi 40 seviyesinin altına düşmediği için elimizdekileri satmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Bakın alım yaptığımız tarihten şu anki fiyata %32'lik bir karlılık içerisindeyiz Türk Telekom hissesinde. Anadolu Efes hissesine geçiyorum. Anadolu Efes hissesinde 16 Ekim haftasında ilk alımımızı yapmıştık. Şu anda da herhangi bir ekleme ya da elimizdekileri satmıyoruz. Eksi 13 seviyesinde Williams indikatörümüz. Alım yaptığımız tarihten şu anki fiyata %23'lük bir karlılık içerisindeyiz Anadolu Efes hissesinde. Kontrolmatik hissesine geçiyorum. Kontrolmatik hissesinde daha önce 3 defa alım yaptık arkadaşlar. Bu hafta da eksi 90 seviyesinin altında olduğu için tekrardan bir alım yapıyoruz Kontrolmatik hissesi için. Şu anda fiyatın bu hafta düşmüş olduğunu görüyoruz. Fakat Williams indikatörü yönünü yukarıya doğru çevirmiş durumda. Şöyle birkaç hafta içerisinde yükselişin başlamasını beklerim arkadaşlar. Kontrolmatik hissesinde. AGHOL hissesine geçiyorum. AGHOL listesinde de ilk alımımızı 16 Ekim haftasında yaptık. Sonrasında bir daha eksi 90 seviyesinin altına düşmedi. Şu anda herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Elimizdekileri de satmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Şu an aldığımız seviyelerin çok hafif üzerinde fiyatlanıyor. Alarko Holding'e geçiyorum. Alarko Holding'de daha önce 4 defa alım yaptık. Şu anda eksi 90 seviyesinin üzerinde seyrettiği için herhangi bir ekleme yapmıyoruz arkadaşlar. Kale Seramik'e geçiyorum. Kale Seramik'te eksi 90 seviyesinin üzerinde herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Daha önce 3 defa alım yaptık. Bekliyoruz arkadaşlar. Ziraat Gayrimenkul listesine geçiyorum. Ziraat Gayrimenkul listesinde fiyat düşmüş olmasına rağmen eksi 90 seviyesinin altına tekrardan düşmediği için herhangi bir ekleme yapmıyoruz arkadaşlar. Daha önce 16 Ekim haftasında bir defa ekleme yapmıştık. TSKB'ye geçiyorum. TSKB'de de 16 Ekim haftasında ilk alımımızı yapmıştık. Bir daha eksi 90 seviyesinin altına düşmedi. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Şu an ne kadar bir karlılık var ona bakalım. %11'lik bir karlılık içerisinde. Asuzu'ya bakalım. Asuzu'da da 16 Ekim haftasında ilk eklememizi yaptık. Şu an aldığımız seviyelerde neredeyse fiyat. Fakat eksi 90 seviyesinin altına düşmediği için Williams indikatörü herhangi bir ekleme yapmıyoruz arkadaşlar. Bekliyoruz. Kimpur listesine geçiyorum. Burada da 16 Ekim haftası ile birlikte toplamaya başlamışız. 3 defa alım yapmışız şu ana kadar. Şu anda fiyat düşmüş olmasına rağmen Williams indikatörü eksi 90 seviyesinin üzerine attığı için herhangi bir ekleme yapmıyoruz arkadaşlar. Bekliyoruz. Burada da önümüzdeki hafta veya bir sonraki hafta yükselişin başlamasını beklerim açıkçası. Arçelik hissesine geçiyorum. Arçelik hissesinde daha önce 4 defa alım yaptık. Bu hafta da fiyat düşmüş olmasına rağmen Williams indikatörü eksi 90 seviyesinin üzerine attı. Birkaç hafta içerisinde yükselişin başlamasını beklerim. Williams indikatörü eksi 90 seviyesinin üzerinde olduğu için herhangi bir ekleme yapmıyoruz arkadaşlar. Türk Traktör hissesine geçiyorum. Burada da daha önce 4 defa alım yapmışız arkadaşlar. Şu anda eksi 90 seviyesinin üzerinde seyrediyor. Bu hafta yükselişle de kapattı. Gayet iyi. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Doğuş Otomotiv listesine geçiyorum. Burada da daha önce 3 defa ekleme yapmışız. Bu hafta eksi 90 seviyesinin üzerinde ve yükselişle bitirmiş. Gayet iyi. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Elimizdekileri tutuyoruz arkadaşlar. Şimdi Yayla Agro Gıda hissesine geçiyorum. Burada daha önce 5 defa alım yapmışız arkadaşlar. Bu hafta tekrardan eksi 90 seviyesinin altına düşmüş. 6. alımımızı yapabiliriz. Bakalım buralardan artık ben yönünü yukarı çevirmesini beklerim. Bakın daha önce eksi 90 seviyesinin altında birkaç hafta kaldıktan sonra gayet güzel bir yükseliş yapmış. %141'lik. Belki 1-2 hafta daha şöyle seyrettikten sonra artık buralardan yükselmesini beklerim açıkçası arkadaşlar. Şimdi SDT Uzay Savunma Sanayi hissesine geçiyorum. Burada da daha önce 3 defa alımımızı yaptık. Bu hafta tekrardan bir düşüş var. Williams indikatörümüz de eksi 90 seviyesinin altında. Dolayısıyla 4. alımımızı yapabiliriz arkadaşlar. Bir diğer hissemiz Europower Enerji. Eksi 90 seviyesinin üzerinde seyrediyor Williams indikatörümüz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz arkadaşlar. Daha önce 4 defa alımımızı yapmışız. Bekliyoruz arkadaşlar. Bir diğer hissemiz CW Enerji Mühendislik. Bu da eksi 90 seviyesinin üzerine atmış durumda. Fiyat düşmüş olmasına rağmen herhangi bir ekleme yapmıyoruz arkadaşlar. Artık buralardan yönünü yukarı çevirmesini beklerim. Bir diğer hissemiz Smart Güneş Enerjisi.
Burada da daha önce 4 defa alım yapmışız arkadaşlar. Şu anda eksi 90 seviyesinin üzerinde seyrediyor. Dolayısıyla herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Gesan'a geçiyorum. Gesan'da daha önce 4 defa alım yapmışız. Bu hafta da tekrar bir düşüş var. Williams indikatörümüz de eksi 90 seviyesinin altında. Dolayısıyla bir ekleme daha yapabiliriz arkadaşlar. Ace Eczacıbaşı hissesine geçiyorum. Burada daha önce 2 defa alım yapmışız. Bu haftada da eksi 90 seviyesinin üzerinde seyrediyor. Dolayısıyla herhangi bir ekleme yapmıyoruz arkadaşlar. Bekliyoruz. Sarkuysan hissesine geçiyorum. Burada daha önce 3 defa alım yapmışız. Bu hafta düşüş gelmiş. Fakat eksi 90 seviyesinin üzerinde seyrettiği için herhangi bir ekleme yapmıyoruz arkadaşlar. Alfa hissesine geçiyorum. Alfa hissesinde daha önce 3 defa alım yapmışız. Bu hafta da eksi 90 seviyesinin altında seyrediyor. Bir ilave alım daha yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi Selçuk Eczacı Deposu hissesine bakalım. Burada 13 Kasım haftasında ilk alımımızı yapmışız. Şu anda eksi 90 seviyesinin üzerinde seyrediyor. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz arkadaşlar. Çimsa'ya geçiyorum. Çimsa'da da daha önce 2 defa alım yapmışız. Bu hafta fiyat düşmüş olmasına rağmen Williams indikatörü eksi 90 seviyesinin üzerine atmış durumda. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz arkadaşlar. Şimdi Ağlaççı Doğalgaz hissesine bakalım. Burada da eksi 90 seviyesinin üzerinde Williams indikatörü. Daha önce 2 defa alım yapmışız. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz arkadaşlar. Borusan'a bakalım. Borusan'da daha önce 27 Kasım haftasında ilk alımımızı yapmışız. Şu anda tekrar eksi 90 seviyesinin altında. Dolayısıyla bir ekleme daha yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi Oyak Çimento'ya bakalım. Oyak Çimento'da daha önce 2 alım yapmışız. Şu anda eksi 90 seviyesinin üzerine atmış durumda. Fiyat düşmüş olmasına rağmen. Dolayısıyla herhangi bir ekleme yapmıyoruz arkadaşlar. Artık buralardan yukarı dönmesini beklerim. Enerjis'e bakalım. Enerjis'e daha önce bir defa alım yapmışız. Şu anda eksi 90 seviyesinin üzerinde seyrediyor fiyat. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz arkadaşlar. Kiler Holding'e geçiyorum. Kiler Holding'de de daha önce bir defa alım yaptık 27 Kasım haftasında. Şu anda eksi 90 seviyesinin üzerinde seyrediyor. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bakalım şu ne kadar karlılık içerisinde şu anda. %24'lük bir karlılık içerisinde gayet iyi. Akçansa'ya bakalım. Akçansa eksi 90 seviyesinin altında düştü. Daha önce 2 alım yapmış durumdayız. Şu anda 3. alımımızı yapabiliriz arkadaşlar. Zoran hissesine geçiyorum. Zoran hissesinde daha önce 2 alım yaptık. Bu hafta da fiyat düşüşle kapatmış olmasına rağmen Williams indikatörü eksi 90 seviyesinin üzerinde kapattı. Dolayısıyla herhangi bir ekleme yapmıyoruz arkadaşlar. Şimdi İzdemir Enerji hissesine geçiyorum. Daha önce 2 alım yapmışız. Bu hafta eksi 90 seviyesinin altında seyrediyor tekrardan. Dolayısıyla 3. alımımızı yapabiliriz arkadaşlar. Anadolu Hayat Emekliliğe bakalım. Eksi 90 seviyesinin üzerine atmış durumda. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz arkadaşlar. Daha önce 2 adım yaptık. Bekliyoruz. Vestel'e bakalım. Vestel de eksi 90 seviyesinin üzerine atmış durumda. Fiyat düşmüş olmasına rağmen artık buralardan önümüzdeki hafta ben yükselişin devamını beklerim. Daha önce 2 alım yaptık arkadaşlar. Bekliyoruz. Miatek hissesine geçiyorum. Miatek hissesi tekrardan eksi 90 seviyesinin altında arkadaşlar. Daha önce bir defa alım yapmıştık. Bu hafta 2. alımımızı yapabiliriz. Evet, geçtiğimiz hafta listeye eklenen hisselere bir bakalım. Bu hafta yeni bir ekleme yapmadım. Uygun hale gelen bir hisse yoktu arkadaşlar. Şimdi şişe cama bakıyorum. Şişe cam geçtiğimiz hafta ilk alımımızı yaptık. Bu hafta yükseliş geldi. Gayet iyi. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. İş Yatırım Menkul Değerler hissesinde eksi 90 seviyesinin üzerine atmış durumda. Bu hafta yükseliş de gelmiş. Geçtiğimiz hafta ilk eklememizi yapmışız. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Aksen'e bakalım. Aksen eksi 90 seviyesinin altında seyretmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ilk alımımızı yaptık. Bu hafta ilave alımımızı yapıyoruz arkadaşlar. Dohol'a bakalım. Geçtiğimiz hafta ilk alımımızı yaptık. Bu hafta düşüş gelmesine rağmen Williams indikatörü yönünü yukarı çevirmiş durumda ve eksi 90 seviyesinin üzerinde. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi Aygaz'a geçiyorum. Aygaz'da geçtiğimiz hafta ilk alımımızı yaptık. Bu hafta yükseliş geldi. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz arkadaşlar. Aksa'ya geçiyorum. Aksa'da da geçen hafta ilk alımımızı yaptık. Bu hafta yükseliş geldi. Eksi 90 seviyesinin de üzerinde seyrediyor. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz arkadaşlar. Bakın daha önce eksi 90 seviyesinin altında kapattığı haftalardan sonra şöyle güzel bir yükseliş gelmiş. %62'lik bir yükseliş gelmiş arkadaşlar. Vestel Beyaz Eşya'ya bakalım. Burada da geçen hafta ilk alımımızı yaptık. Bu hafta eksi 90 seviyesinin üzerine attığı için herhangi bir ekleme yapmıyoruz arkadaşlar.
Bakın burada da daha önce -90 seviyelerinin altında şöyle haftalarca kaldıktan sonra güzel bir yükseliş gelmiş arkadaşlar. Kozal Anadolu Metal hissesine geçiyorum. Geçtiğimiz hafta ilk alımımızı yaptık. Bu hafta -90 seviyesinin üzerinde seyrediyor. Fiyatımız düşmüş olmasına rağmen dolayısıyla herhangi bir ekleme yapmıyoruz arkadaşlar. Bakın daha önce 6 Şubat haftasından 2 Mayıs haftasına kadar -90 seviyesinin altına girmiş çıkmış girmiş çıkmış bir düşüş yaşamış ve sonrasında gayet güzel bir yükseliş gelmiş arkadaşlar. %122'lik benzer bir hareketin olmasını beklerim yine Kozan Anadolu hissesinde. Magen Margün Enerji hissesine geçiyorum. Geçtiğimiz hafta ilk eklememizi yaptık arkadaşlar. Bu hafta da -90 seviyesinin altında seyrediyor. Dolayısıyla ilave alımımızı yapabiliriz arkadaşlar. Bakın daha önce -90 seviyesinin altında bir iki hafta kaldıktan sonra gayet güzel bir yükseliş yaşamış. %124'lük. Geotek hissesine geçiyorum. Geotek hissesinde de geçtiğimiz hafta ilk alımımızı yaptık. Bu hafta tekrardan -90 seviyesinin altında seyrettiği için ilave alımımızı yapabiliriz arkadaşlar. Bakın şurada 192.8 seviyesinde desteği de var. Buralardan destek bulup yönünü yukarı çevirmesini bekleyebiliriz arkadaşlar. Bakalım hep birlikte takip edeceğiz. Bu videomda aktaracaklarım bu kadar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Görüşmek dileğiyle.